Merhaba sevgili takipçilerim. Bu sefer kadens, selfie, dekor hiçbir şey yok elimde. Çünkü denemelerimden sonra, yaptığım çalışmalardan sonra normal boyalardan çok aşırı bir farkları olduğunu düşünmüyorum. Sadece biraz daha kolay kapatıyor. İşte bir kat eksik atıyorsunuz. Kullanmaya gerek yok demiyorum. Kesinlikle daha kaliteli fakat daha uygun fiyata denk getirmek istiyorsanız dönüşümlerinizi, benim gibi böyle hunharca her şeyi boyuyorsanız normal su bazlı her türlü boyayla ahşap boyayabilirsiniz. En önemli şey vernik arkadaşlar. O yüzden aldım bu boyayı. Bakın 3,5 kilogramı 130 TL. Diğer boyalardan alsaydım eğer 1 kilosu en az 250 TL. Şimdi bununla bu sefer çalışma masamı dönüştüreceğim. Bir önceki videomda izlemek isterseniz ev dekorasyonu oynatma listemde mevcut. Atölye dolabımı bu şekle getirmiştim. Şimdi evdeki her şey, evdeki eşyalar uyumlu olsun istiyorum. Bunu da beyaz yapacağım. Evet, başlayayım. Bu boyayı aldım. Bir de rulo başlığı aldım. En az masrafla kitaplık dönüşümümüze başlayalım. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bunun içinde bu boyayı bu dolabın videosunda anlatmıştım. Bu silinebilir su bazlı boyaları denemiştim. Verniğe attım. Vernikte kuruduktan sonra şöyle denemeler yaptım. Dolabın görünmeyecek yerlerinde sert bir cisimle vurdum. Mesela küçük bir darbe. İç kısımda soyulma oldu. Dedim ki acaba boyadan dolayı mı? Dış kısımda da görünmeyecek bir yerde aynı şekilde vurdum. Soyulma oldu. Yani arkadaşlar, su bazlı boyaların hepsi aynı. Çok fazla buna servet dökmeye gerek yok. Eğer özellikle beyaz kullanacaksınız. İlk önce hiç sulandırmadan deneyeceğim. Eğer sulandırmadan kolay yürüyorsa rulo, o şekilde devam edeceğim. Evet, başlayalım. Güzel. Şöyle de bir tüyo vereyim arkadaşlar. Boyayı çok kalın kullandığınız zaman daha çok kapatıyor diye bir şey yok. Mümkün olduğunca ince katlar atacağız. Ve ben merak ediyorum, işin içine kadens falan girmeden acaba kaç katta ben bu rengi kapatacağım? Özellikle beyazla. Koyu renkten beyaza dönmek her zaman zordur. Kaç katla kapandığını size söyleyeceğim, sizinle paylaşacağım. Sonra da çok güzel bir vernik uygulaması yaptığınız zaman hangi boyayı kullanırsanız kullanın iyi bir sonuç alırsınız. Verniği 2 kat kullanmayı düşünüyorum. Katlar arasında da en az 6 saat, mümkünse 12 saat ara vermelisiniz. Yine aşırı güzel olmadı mı ama? Verdiğim bilgilerle birlikte videomu beğendiyseniz ev dekorasyonu oynatma listeme bir göz atın ve takipte kalın arkadaşlar. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.